Merhabalar, Hisselongçu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda endeksimizin TL bazlı ve dolar bazlı analizini yaptıktan sonra sizlerden en çok talep edilen, en çok istenen kafein ve Reader hisselerini inceleyeceğiz. Sonrasında da daha önce videolarında yükseliş beklentim olarak söylediğim hisselerin son durumuna hızlıca bir bakıp videomuzu tamamlıyor olacağız arkadaşlar. Başlamadan önce burada anlatılanların yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatmak isterim. Tamamen eğitim amaçlıdır. Şimdi endeksimizle başlayabiliriz. Evet arkadaşlar, endeksimizde 10.700 seviyesini hedef seviyesi olarak söylemiştik 7 Nisan tarihinde yaptığımız videoda ve 10.700 seviyesine neredeyse varmış bulunuyoruz. Haftayı endeksimiz 10.643 seviyesinde kapattı. Şu anda önümüzdeki hafta ne olabilir, ne beklemeliyiz? Şöyle hep beraber bir bakalım. Şimdi bu 10.700 seviyesinin üzerine atabilirsek önümüzdeki dönem için hedef fiyatımız 11.520 seviyesi olacak arkadaşlar. Şöyle ne kadar bir mesafe var bakalım. Şu anki seviyemizden %8.41'lik bir mesafe var arkadaşlar. Yeni hedef seviyemiz olan 11.520 seviyesine. Tabi pazartesi gününü de bir takip etmek lazım. Bu 10.700 seviyesinin üzerine çıkıp orada kalıcılık sağlayabiliyorsak, mesela 2 defa 4 saatlik kapanış yapabiliyorsak 10.700 seviyesinin üzerinde yeni pozisyonlar denenebilir arkadaşlar. Dediğim gibi önümüzdeki dönem için 11.520 seviyesi hedef seviyemiz. Şu anda 10.400 seviyesinde bir desteğimiz oluştu. Bu 10.400 desteği aşağı yönlü kırılıyorsa da stop olmakta fayda var arkadaşlar. Ayrıca günlükte kapanma hareketli ortalamamız 10.143 seviyesinde. Şimdi Nadaraya Watson indikatörümüzün üst çizgilerini görüyorsunuz arkadaşlar. Şu üstteki kesik yeşil çizgiler, şöyle yakınlaştıralım. Şu anda fiyatımız bu seviyenin de üzerine çıkmış durumda. Bir öncelikli olarak bir takip etmek lazım. Şu 10.700 seviyesini yukarı yönlü kırıyorsa yeni giriş düşünülebilir. Veyahut da şu anda aşırı alım bölgelerine girmiş vaziyette. Bir ufak düzeltme yapıp 10.400 seviyesinden destek bulup tekrar yönünü yukarı çeviriyorsa yeni giriş yapılabilir. Veya 10.400 seviyesi aşağı yönlü kırılır da şu Kaufman hareketli ortalaması 10.143 seviyesi veya hemen altındaki 10.000 seviyesindeki Fibonacci desteğinden destek alıp tekrar yönünü yukarı çevirdiğini görüyorsanız yeni giriş denilebilir. Tabi bu yeni girişlerde destek aldığı seviye sizin stop seviyeniz olması gerekir arkadaşlar. O destek aldığı seviye aşağı yönlü kırılıyorsa stop olmakta fayda var. Şu an bir problem gözükmüyor arkadaşlar, endeksimizde yükseliş yönlü trendimiz devam ediyor. Şöyle bir regresyon çalışması yapalım. Şöyle de bir regresyon trendi çizebiliriz. Bu regresyon trendine göre stop seviyemiz 10.000 seviyesi arkadaşlar. 10.000 seviyesi aşağı yönlü kırılıyorsa stop olmakta fayda var. Bu elinde tutan arkadaşlar için söylüyorum bunu. Elinde tutan arkadaşlar 10.000 seviyesi aşağı yönlü kırılıyorsa stop olmakta fayda var. Böyle bir durumda önümüzdeki dönemde 9360 seviyelerine doğru düşüşler görülebilir. 9360 seviyesi de aşağı yönlü kırılıyorsa 8744 seviyelerine doğru düşüşler gelebilir arkadaşlar. Şimdi 4 saatliğimizden bir bakalım. Evet, 4 saatlikte de herhangi bir problem gözükmüyor. Kaufman hareketli ortalamamız da 10.269 seviyesinde. Günlüğe geri dönüyorum. Ve dolar bazlı grafiğimize bakalım. Ve dolar bazlı grafiğimizde de yine aynı şekilde bir regresyon çalışması yapabiliriz. Şöyle baktığımızda bu regresyon kanalı içerisinde hareketine devam ediyor. Dolar bazlı grafiğimizde 322 seviyesinde bir direncimiz vardı arkadaşlar. Bu direncin üzerine atmış vaziyette. Pazartesi günü de üzerinde kalabilirse önümüzdeki dönemde 340 seviyesinde dolar bazlı hedefimiz var. 340 seviyesini de önümüzdeki dönemde geçmesiyle birlikte 362 seviyesinde ayrıca bir hedefimiz var arkadaşlar. Dolar bazlı takip eden arkadaşların da aynı şekilde 314 seviyesi aşağı yönlü kırılıyorsa stop olmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Böyle bir durumda 303 seviyesine doğru düşüşler gelebilir. Sonrasında şuralardan daha önce destek aldığını görüyoruz. 389 seviyesi. Orada bir yatay çizgi çekelim. Buralara kadar düşüşler gelebilir arkadaşlar. Evet, şimdi sizlerden istek olarak gelen en çok talep edilen kafein ve Reader hissesine geçelim. Kafeinle başlıyorum arkadaşlar. Evet, kafein hissesi uzun zamandır düşüş trendinde. Şöyle baktığımızda 4 Mart tarihlerinde günlük Kaufman hareketler ortalamasını aşağı yönlü kırmış ve düşüş trendine geçmiş. Daha sonrasında
24 Nisan tarihinde Kaufman hareketli ortalamasını yukarı yönlü kırmaya çalışmış fakat başaramamış. Şu anda da 117.6 seviyesindeki desteğinde tutunmaya çalışıyor. Eğer ki bu 117.6 seviyesindeki desteği aşağı yönlü kırılırsa 86.10 seviyesinde desteğimiz var arkadaşlar. Dikkatli olmakta fayda var. Şöyle baktığımızda %24'lük bir mesafe var arkadaşlar burada. Sıkıntılı olabilir. Veyahut da şuradaki daha önce direnç olarak çalışmış olan seviyede bir destek olarak çalışabilir. 103.2 seviyesi. Oraya da bir yatay çizgi çekelim. Eğer ki şu desteğimiz 105.8 olarak gözüküyor. 105.8 seviyesi aşağı yönlü kırılırsa 103.2 seviyelerine doğru düşüşler görebiliriz arkadaşlar. Orası da aşağı yönlü kırılırsa 86.10 seviyesinde bir desteğimiz daha var. Bakalım birlikte takip edeceğiz. Kafein hissesinde 136.4 seviyesi yukarı yönlü kırılmadan düşüş bitti diyemeyiz arkadaşlar. 136.3 seviyesi günlük Kaufman hareketli ortalamamız. Şöyle haftalıktan bir bakalım. Evet, haftalıkta da Kaufman hareketli ortalamasının altındayız. Haftalıkta Kaufman hareketli ortalamamız 137.9 seviyesinde. Günlüğe geri dönüyorum. Evet arkadaşlar, burada Nadaraja-Watson indikatörümüzün dip seviyelerine gelmiş olduğumuzu görüyoruz. Şu alttaki kesik kırmızı çizgiler. Dolayısıyla ben bu işte 116 diyelim ya da 115.7 diyelim. Bu seviyeden destek bulup yönünü yukarı çevirebileceğini düşünüyorum. Ama dediğim gibi 136.3 Kaufman hareketli ortalaması yukarı yönlü kırılmadan düşüş bitti diyemeyiz. Ve hatta daha önce şuralara kadar 151 seviyelerine kadar yükseliş gerçekleştirdiğini ve tekrar Kaufman hareketli ortalamasının altına düştüğünü görüyoruz. Dolayısıyla 151 seviyesi yukarı yönlü kırılırsa daha güvenli hale gelecektir. Böyle bir durumda 163.2 seviyelerine bir yükseliş bekleyebiliriz. Burası da yukarı yönlü kırılırsa 173.6 seviyelerinde bir Fibonacci direncimiz var. Bir sonraki Fibonacci direncimiz de 189 seviyesinde. Şöyle ucuz hisseler stratejimize göre durum nasıl ona bir bakalım. Evet, bu stratejimize göre biliyorsunuz şu altta gördüğünüz Williams yüzde aralığı indikatörünün -90 seviyesinin altında kaldığı haftalarda toplama yapıyoruz. Bu hafta itibariyle kafein hissesinde bir alım yapmışız arkadaşlar. Şuraya da eklemişiz. Şu anda ucuz makul seviyelerde gözüküyor. Tabi bu stratejinin belli kuralları, belli ayrıntıları var arkadaşlar. İzlememiş olan arkadaşlar için şuraya kart bırakıyorum. Bu stratejiyi uygulayarak alım yapacaksanız eğer mutlaka bu videoyu izlemenizi öneririm arkadaşlar. Evet, normal düzenimize geri dönelim. Evet, bir diğer hissemiz Reader. Reader hissesinde düşüş trendi devam ediyor. Şöyle bir regresyon kanalı çizmiştik arkadaşlar. Bu regresyon kanalı içerisinde düşüşüne devam ediyor. Bakın buralarda regresyonun üst seviyelerine gelip sonra tekrar dip seviyelerine doğru temas edip görüyorsunuz bu kanalın içerisinde devam ediyor. Şimdi 16 Mayıs tarihinde regresyon kanalının üst seviyesine kadar geldi. Ve 17 Mayıs tarihinde regresyon kanalının da dışına çıktı fakat günlük Kaufman hareketli ortalaması olan 45.3 seviyesinde dirençle karşılaştığını görüyoruz. Şimdi pazartesi günü muhtemelen buradan tekrar regresyon kanalının içerisine girebilir arkadaşlar. Şöyle haftalık Kaufman hareketli ortalamamıza bir bakmak istiyorum. Haftalık Kaufman hareketli ortalamamız 39.90 seviyesinde. Şimdi günlüğümüze geri dönelim. Evet, şunu 39.90 olarak zaten revize etmişiz. Şurada gördüğünüz mavi çizgi haftalık Kaufman hareketli ortalaması. Bu seviye aşağı yönlü kırılmadığı sürece önümüzdeki dönemde belki bir işte günlük Kaufman hareketli ortalaması ile haftalık Kaufman hareketli ortalaması arasında bir sıkışma yaşanabilir. Fakat kırılımı gerçekleştikten sonra 49.26 seviyesini, burayı da geçtikten sonra da 56.45 seviyesine doğru yükselişlerin gelmesini bekleyebiliriz. Burada kritik seviye haftalık Kaufman hareketli ortalaması, o da şu anda 39.90 seviyesinde. Tabi haftayı bu seviyenin altında kapatmasını beklemekte fayda var. Şurada daha önce günlükte 37.20 seviyelerine kadar aşağı yönlü sarkmalar yaptığını görüyoruz. Bu da kanalın orta seviyesi olmuş. Kanalın orta seviyesinden desteğini alıp yönünü yukarı çevirmiş. Bu 39.9 düzeltiyorum. Bu 37.20 seviyeleri aşağı yönlü kırılırsa 32.24 seviyesinde ayrıca bir Fibonacci desteğimiz var. Nadaraja-Watson indikatörümüzü bir ekleyelim. Evet, burada da baktığımızda Nadaraja-Watson indikatörünün üst seviyelerinin şurada çizmiş olduğumuz 49.50 direnç seviyelerine yakın olduğunu görüyoruz. Buralarda dikkatli olmak lazım. Yükseliş yönlü senaryoda buralardan
dirençle karşılaşabilir arkadaşlar. 4 saatliğimizden bir bakalım. Evet, 4 saatlikte hissemiz 4 saatlik Kaufman hareketli ortalaması olan 40.19 seviyesini yukarı yönlü kırmış gözüküyor. Alfa trend indikatörümüzde ala dönmüş gözüküyor arkadaşlar. Güzel ama bir takip etmekte fayda var. Şu anda 4 saatlikteki Nadaraya Watson indikatörümüzün üst seviyesine kadar ulaştığını, oradan dirençle karşılaştığını görüyoruz. Ve yönü aşağı çevirmiş. Son 4 saatlik kapanışı da kötü yapmış arkadaşlar. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Şu an elinde olan arkadaşlar elinde tutabilirler. Fakat bu şu 4 saatlik 40.19 seviyesi aşağı yönde kırılıyorsa stop olmakta fayda var. Yeni giriş düşünen arkadaşlar ise henüz beklemelerini öneririm. Tabi ucuz hisseler stratejimize göre daha önce 3 defa da toplama yapmış olduğumuzu görüyoruz. Eğer ki bu stratejiye göre alım yapacaksanız bu stratejiyi anlattığım ucuz hisseler videosunu mutlaka izlemenizi öneriyorum arkadaşlar. Şöyle ucuz hisseler stratejimize geçecek olursak şu anda haftalık Kaufman hareketli ortalaması 39.90 seviyesinin üzerinde tutunduğunu görüyoruz. Daha önce 3 defa alım yapmışız. Ve şu anda %2.6'lık bir karlı durumdayız arkadaşlar. Ucuz hisseler stratejimizde biliyorsunuz Williams yüzde aralığı indikatöründe, şu altta gördüğünüz indikatörde eksi 90 seviyesinin altında kapattığı haftalarda ve aynı zamanda düşüş mumu varsa toplama yapıyoruz. Evet arkadaşlar, Reader listesini de burada tamamlamış olduk. Evet, şimdi yükseliş beklentisi olarak daha önce videosunu çektiğim hisselerin son durumuna şöyle hızlıca bir bakalım. Evet, Turkcell hissesi var arkadaşlar. Turkcell hissesini biliyorsunuz şu tarihte işte 9 Nisan kapanışından sonra videosunu çekmiştim ve alım yapılabilir olduğunu söylemiştim arkadaşlar. Yükseliş beklentim olduğunu söylemiştim ve o tarihten bu yana baktığımızda Turkcell hissesinde şu anda %15.84'lük karlılık içerisindeyiz. Şurada bir direncimiz vardı 84.85 seviyesinde. Cuma günü de bu direncin üzerine atmış oldu. Şu anda önümüzdeki dönem için hedef seviyemiz Turkcell hissesinde 106 seviyesi arkadaşlar. Yeni giriş düşünecek olan arkadaşlar buralardan alım yaparsanız stop seviyesi olarak şuradaki 84.80 desteğimizi düşünebilirsiniz. Burası aşağı yönlü kırılırsa önümüzdeki dönemde 76 seviyelerine düşüşler gelebilir. Pegasus'a bakalım. Evet, Pegasus'ta da yine aynı tarihte 9 Nisan kapanışından sonra yükseliş beklediğimi, alım yapılabileceğini söylemiştim arkadaşlar. Burada da %17.48 karlı durumdayız. Şu anda direnç seviyemiz olan 211.3 seviyesinin çok hafif üzerine attığını görüyoruz. Daha önce de birkaç yukarı yönlü deneme yapıp ve bir düzeltmeye girmiş. Önümüzdeki dönemde şu 212 seviyesini yukarı yönlü kırmayı başarabilirse hedef seviyemiz 230 seviyesi olacak arkadaşlar. Günlük Kaufman hareketli ortalaması 203.8 seviyesinde. Bu seviye aşağı yönlü kırılıyorsa stop olmakta fayda var. Altında destek seviyemiz 195.8 seviyesi. Bu seviyede aşağı yönlü kırılırsa 180.4 seviyesinde bir desteğimiz daha bulunmakta. TAV havalimanlarına bakalım. TAV havalimanlarında aynı tarihte yükseliş beklediğimi söylemiştim. 9 Nisan kapanışından sonra. TAV havalimanlarında da %15.10 seviyesinde karlı durumdayız. Ayrıca TAV havalimanlarını haftalık cazip hisseler, ucuz hisseler stratejimize göre de toplamıştık biliyorsunuz. Oradaki karlılığımız ise %119. Gayet başarılı arkadaşlar. Bu stratejiyi izlememiş olan arkadaşlar açıklama bölümünde link bırakıyorum ve şuraya kart bırakıyorum. İzleyebilirsiniz. Şu anda TAV havalimanları 223 seviyesindeki direnç seviyesinde yukarı yönlü kırmış gözüküyor. Önümüzdeki dönem için hedef seviyemiz 260 seviyesi. Yeni giriş düşünen arkadaşlar 223 seviyesi aşağı yönlü kırılıyorsa stop olmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Veyahut da günlük Kaufman hareketli ortalaması 216 seviyesinde bu seviyenin aşağı yönlü kırılmasıyla da stop olabilirsiniz. Mevcut elinde tutan arkadaşlar 216 seviyesini takip edebilirler. Bu kırılım gerçekleşirse 198 seviyesine doğru düşüşler gelebilir. 198 seviyesi de aşağı yönlü kırılırsa 180 seviyesine doğru düşüşler görebiliriz. Türk Hava Yolları'na bakalım. Türk Hava Yolları hissesinde de aynı şekilde 9 Nisan tarihinden sonra alım yapılabilir demiştik ve yükseliş beklediğimizi dile getirmiştik. Türk Hava Yolları hissesinde de şu anda %4.86'lık karlılık durumdayız. Türk Hava Yolları hissesinde 326 seviyesini hedef seviyesi olarak vermiştik. 326 seviyesinin üzerine kırmaya çalışıp denemelerini yaptı fakat başarılı olamadı ve günlük Kaufman hareketli ortalamasına gevşeme yaşadı. Günlük Kaufman hareketli ortalamasının altında ikinci gün düşüşle kapatmadığı için
hareketli ortalama kırıldı diyemeyiz. Ve buradan tekrar yönünü yukarı çevirdi arkadaşlar. Şu anda günlük Kaufman hareketli ortalaması 310 seviyesinde. Bu seviye aşağı yönlü kırılıyorsa stop olmakta fayda var. Şu an 326 seviyesi önünde tekrar bir direnç seviyesi. 326 seviyesini yukarı yönlü kırarsa önümüzdeki dönemde hedef seviyemiz 401 seviyesi olacak arkadaşlar. Evet, son olarak Ereğli hissesine bakalım. Ereğli hissesini de 28 Nisan tarihli videomda yükseliş beklediğimi, alım yapılabilir olduğunu söylemiştim arkadaşlar. O tarihten bu yana baktığımızda %9.49'luk bir yükselişimiz var. Şu anda 46.06 seviyesindeki direncinin de üzerine 60 vaziyette. Önümüzdeki dönem için ilk hedef seviyemiz 48.30 seviyeleri. Bu seviyede geçerse 51 seviyelerine doğru yükselişler görebiliriz. 51 seviyelerinde yukarı yönlü kırması durumunda 55.75 seviyelerine doğru yükselişler gelebilir. Günlük Kaufman hareketli ortalamamız 44.16 seviyesinde. 4 saatlik Kaufman hareketli ortalamamıza bir bakalım. 4 saatlikte de Kaufman hareketli ortalamamız 45.74 seviyesinde. Günlüğe geri dönelim. Evet, günlük 44.16 Kaufman hareketli ortalaması aşağı yönlü kırılırsa stop olmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Bu kırılımla birlikte muhtemelen 43.10 seviyeleri de aşağı yönlü kırılır diye düşünüyorum. Ve 41.94 seviyelerini ve sonrasında da 41.24, daha sonrasında da 40.42 seviyelerine doğru düşüşlerde görülebilir. Şöyle Ereğli hissesinde İçimoku bulutunu eklemek istiyorum arkadaşlar. Ereğli hissesi İçimoku bulutunu da yukarı yönlü kırdı. Evet, İçimoku bulutunu 10 Mayıs tarihinde yukarı yönlü attığını, ikinci gün İçimoku bulutuna kadar gevşeyip buralardan destek bulmaya çalıştığını ve daha sonrasında da 15 Mayıs tarihinde ve 16 Mayıs tarihinde Ichimoku bulutunun üst seviyesinden desteğini alıp yönünü yukarı çevirdiğini görüyoruz. Şu anda Ereğli hissesinde yeni girişler için hala da uygun gözüküyor arkadaşlar. Yeni giriş düşünecek olan arkadaşlar şu Ichimoku bulutu 44.66 seviyesine kadar düşüşler normaldir. Bu seviye aşağı yönlü kırılıyorsa stop olunabilir. Evet, bu videomda aktaracaklarım bu kadar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Görüşmek dileğiyle.